Atlas Okyanusu'nda öyle bir bölge var ki onlarca yıldır insanların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni. Miami, Bermuda ve Porto Rico'nun yer aldığı bu geniş alanda onlarca gemi ve uçağın gizemli şekilde kaybolduğu iddia ediliyor. Kimileri bunun birer efsane olduğunu iddia ederken kimileri de hala burada gizemli olayların yaşandığını iddia ediyor. Hadi gelin biz de bu olayların peşine düşelim, belgeleriyle kanıtlamaya çalışalım. Hadi başlayalım. Yıllar boyunca denizciler bu bölgeden geçerken tuhaf olayların yaşandığını anlatıyor. Bazıları pusulalarının aniden bozulduğunu söylüyor. Kimileri ise havanın birkaç dakika içinde tamamen değiştiğini, güneşli bir gökyüzünün yerini bir anda siyah bulutların aldığını iddia ediyorlardı. Okyanusun ortasında aniden oluşan dev dalgalar, güçlü akıntılar ve yoğun sis birçok gemi için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Fakat ilginç olan sadece hava değildi. Bazı kaptanlar denizin üzerinde garip ışıklar gördüklerini, bazıları ise hiçbir açıklaması olmayan sessizlik yaşadığını anlatıyordu. Elbette bütün bu anlatılanların doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış değildir. Ancak bu hikayeler yıllar boyunca kulaktan kulağa yayıldı ve Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ünü daha da büyüdü. Asıl gizem ise bundan sonra başlayacaktı. Çünkü artık gerçekten insanların kaybolduğu olaylar yaşanmaya başlamıştır. Elbette bu anlatılanların kesin olarak doğruluğu kanıtlanmış değildir. Ama yıllarca kulaktan kulağa anlatılan gizemli olayların Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ününü daha da arttırmıştır. Asıl gizem ise bundan sonra başlayacaktı. Çünkü gerçekten insanların kaybolduğu gizemli olaylar yaşanmaya başlayacaktı. Takvimler 5 Aralık 1945'i gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 5 eğitim uçağı Florida'daki üstlerinden rutin bir eğitim uçuşu için havalandı. Görevleri oldukça basitti. Belirlenen rotayı takip edecek, eğitimlerini tamamlayacak ve üstlerine geri döneceklerdi. Ancak o gün hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Uçuşun ilerleyen saatlerinde filo komutanı telsizden şaşkınlıkla konuşmaya başladı. Pusulam çalışmıyor. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Pilotlar yönlerini kaybettiklerini bildiriyor. Hava giderek kötüleşirken yakıtları da azalıyordu. Üstten pilotlara batıya doğru uçmaları söylendi. Ancak telsiz konuşmalarından yönlerini tam olarak belirleyemediklerini anlatıyorlardı. Son alınan mesajlardan sonra Filo 19 ile iletişim tamamen kesildi. 5 uçak ve içindeki 14 personel bir daha hiç bulunamadı. Onları aramak için gönderilen bir kurtarma uçağı da aynı gün kayboldu. Araştırmacılar bu kurtarma uçağının büyük olasılıkla havada patladığını düşünürken, günler süren aramaya rağmen Filo 19'a ait enkaz uçağı hiçbir zaman bulunamamaktadır. Peki gerçekten burada doğaüstü bir güç mü vardı? Yoksa hepsinin bilimsel bir açıklaması mı?
Apollo 19 olayı dünyayı derinden etkilemişken, ancak araştırmacılar arşivleri inceledikçe bunun tek olay olmadığını fark ederler. Yıllar boyunca Bermuda Şeytan Üçgeni çevresinde çok sayıda gemi ve uçağın kaybolduğu rapor edilmiş. Bunlardan en çok konuşulan ise 300 kişilik dev yük gemisi. 1918 yılında yaklaşık 300'den fazla kişiyle denize açılan bu gemi hiçbir acil yardım çağrısı yapmadan ortadan kaybolmuştur. Günlerce süren aramalara rağmen gemiye ait kesin olarak doğrulanmış bir enkaz bulunamamıştır. Ancak burada önemli bir nokta vardır ki, her kaybolan aracın gerçekten Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizeminden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Çünkü bu bölge dünyanın en yoğun deniz ve hava ulaşım yollarından biridir. Uzmanlara göre yoğun trafik nedeniyle burada yaşanan kazaların sayısı da doğal olarak daha fazla olabilir. Yine de bazı olaylar hala tam olarak açıklanmamıştır. İşte bu benzerlik Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini bugüne kadar canlı tutmuştur. Anlatılan bu bilimsel olaylar gerçekten yeterli mi? Yoksa Bermuda Şeytan Üçgeni hala çözülemeyen bir sır mı? Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında yıllardır sayısız teori ortaya atıldı. Kimi uzaylılardan söz etmiştir, kimi kayıp Atlantis uygarlığının burada olduğuna inanıyordu. Ancak bilim adamları bu olayları açıklamak için çok farklı nedenler üzerinde duruyor. İlk teori bölgedeki ani hava değişimidir. Atlas Okyanusu'nun bu kısmında hava birkaç dakika içerisinde tamamen değişebilir. Güneşli bir gökyüzü kısa süre sonra şiddetli fırtınaya dönüşebilir. Güçlü rüzgarlar ve dev dalgalar özellikle geçmiş yıllarda kullanılan gemiler ve uçaklar için ciddi tehlikeler oluşturmuştur. Bir diğer teori ise okyanusun altındadır. Güçlü bir akıntı bu bölgenin altından geçmektedir. Uzmanlara göre bir uçak ya da gemi kaza yaptığında bu güçlü akıntılar enkaz parçalarını kısa sürede çok uzak mesafelere taşıyabilirler. Bu nedenle arama ekipleri bazen hiçbir şey bulamaz. Bir başka açıklama ise insan hatasıdır. Özellikle eski dönemlerde kullanılan navigasyon sistemleri bugünkü kadar gelişmiş değildir. Yön tayinindeki küçük bir hata bile denizde büyük sonuçlara yol açabiliyordu. Araştırmacıların büyük bölümü Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan olayların tek bir nedene bağlanamayacağını söylüyor. Doğa koşulları, güçlü akıntılar, teknik kazalar ve insan hataları bazen aynı anda etkili olmuş olabilirler. Ancak bütün bu açıklamalara rağmen bazı sorular hala kesin olarak cevaplanmış değildir.
Son yıllarda uydu görüntüleri ve gelişmiş hava modelleri incelendi. Araştırmacılar bölgede altıgen şekilde bulut oluşmalarının çok güçlü aşağı yönlü rüzgar oluşabileceğini öne sürüyorlardı. Bu rüzgarlar saatte 250 kilometreyi aşarak denizde dev dalgalar meydana getirebilir. Bilim insanları artık okyanus 20 ile 30 metre yüksekliğinde ulaşabilen dev dalgaların gerçekten var olduğunu kabul ediyorlar. Böyle bir dalga büyük bir yük gemisini bile birkaç dakika içerisinde batırabilecek güçtedir. Bir başka teori ise okyanus tabanındaki metan hidrat yatağıyla ilgili. Eğer büyük miktarda metan gazı aniden suya karışırsa suyun kaldırma kuvveti azalabilir ve gemiler çok kısa sürede batabilirler. Ancak bunun Bermuda'daki kayıpların tamamını açıkladığına dair kesin bir kanıt bulunamamaktadır. İlginç olan şu ki, bugüne kadar hiçbir bilimsel araştırma Bermuda Şeytan Üçgeni'nde doğaüstü bir olay yaşandığını kanıtlayamadı. Buna rağmen yüzlerce kitap, belgesel ve tanık bu bölgenin gizemini canlı tutmaya devam ediyor. Yıllar boyunca insanlar FBI, CIA ve ABD donanmasının Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında gizli dosyalar sakladığını iddia etmiş. Ancak bugüne kadar kamuoyuna açıklanan resmi belgelerde bu iddiaları doğrulayan kesin bir kanıt ortaya çıkmamıştır. Buna karşılık ABD donanmasının Filo 19 kayboluşuyla ilgili resmi raporları gerçekten vardır. Raporlarda pilotların yönlerini kaybettiği, pusulalarla ilgili sorun yaşadıklarını düşündüklerini ve hava koşullarının kötüleştiği anlatılıyor. Ancak raporlar olayların kesin nedenini ortaya koymuyor. Bu belirsizlik de Bermuda efsanesinin büyümesine katkı sağlıyor. Bilim insanları ise bugüne kadar Bermuda Şeytan Üçgeni'nde diğer yoğun deniz yollarına göre olağanüstü derecede fazla kaybolma olduğuna dair güvenilir kanıt bulunmadığını belirtiyorlar. Eğer bu belgeseli beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, gerçek hikayeler serisini kaçırmamak için bütün bildirimleri açmanızı ve bundan sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.